Welcome Pushkar. Şu anda Mustaş Hostel'in Pushkar şubesindeyim. Burası hostelin teras katı. Bunun üzerinde bir kat daha var ama genellikle insanlar burada takılıyor. Ve burası inanılmaz keyifli bir teras aslında. Aynı zamanda buranın ismi Unearthed Cafe. Yani kafe olarak da işletiliyor. Biraz da hostel kafe gibi bir şey, öyle diyebilirim. Yiyecekler, içecekler gerçekten muntazam. Şimdi aşağıya doğru iniyorum. Burası bizim kaldığımız 6 yataklı oda. Çağatay da burada. Pek iyi hissetmiyor bugün kendine. Yatıp uzanacak. Ben biraz dışarı çıkıp dolaşacağım. Bu yatak da benimkiydi. Şimdi resepsiyona doğru geldim. Arkadaşımız bizimle burada kaldığımız süre boyunca ilgilenen. What's your name again? Suraj. He was really nice and kind. Şimdi bu tarafta tapınak var. İlginçtir. Hostelin içinde bir tapınak var burada. Sabahları buradan mantraları dinleyebiliyorsunuz. Ve çok enteresan bir uyarı göstereceğim şimdi size. Maymunlara dikkat edin diyor. Bunu derken şaka yapmıyor. Şu yukarıda gördüğünüz yerlere maymunlar tırmanıyor. Biliyorsunuz bazen bu maymunlar agresif olabiliyor, yaramaz olabiliyor. İşte o zaman dikkat etmeniz lazım. Çünkü bir maymun tarafından ısırılırsanız acilen kuduz aşısı olmanız gerekiyor. Eğer daha önceden olmadıysanız. Pencereleri kapalı tutun diyorlar. Çünkü maymunlar içeri girip eşyalarınızı çalabiliyor. Biliyorsunuz Hindistan'ın en azılı suçluları maymunlar, insanlar değil. Hadi şimdi biraz dışarı çıkalım, Pushkar sokaklarına bakalım. Herkese merhaba. Şimdi Ajmer'e gidiyoruz. Ajmer'e gitmiyoruz aslında. Ajmer orta nokta biraz. Orada durup Pushkar'a geçeceğiz. Çünkü Pushkar'a Jaipur'dan direkt olarak otobüs bulamadık veya tren. Bayağı da geç çıktık hostelden. Neden öyle bir hareket yaptık bilmiyorum. Bakalım, perişan olmaya hazırız. Şimdi buradan biletleri alacağız. Ajmer'e 155 rupiymiş. Şöyle tam olarak çıkardım. Burada bileti alıyoruz. One ticket Ajmer. Okay. One ticket Ajmer. Ajmer'den de Tuktuğa bineceğiz büyük ihtimalle. Okay, thank you. Have a nice day. Not nice day. Have a nice evening. Good evening. Bye bye. Bugünkü sıkıntılı kelimemi de burada kullanacağım. Şu anda Ajmer'e otobüste gidiyoruz. Harbiden sıkıntılı ya. Harbiden sıkıntılı. Yani ben biraz daha gerçekleri yansıtmayı seviyorum. Sürekli muhteşem arka planlar falan göstermektense. Tek başına olsanız, bizi şu an 2 kişi görünce tabii biz de biraz makaraya sarıyoruz adamları. O yüzden sıkıntı olmuyor da. Otobüse ilk bindiğimizde biliyorsunuz Çağatay'la geziyoruz şu an. Çağatay önden yürüyordu. Çağatay'ın elini tutmaya çalıştılar. Yani gerçekten gerçekleri yansıtmak istiyorum. Ekstra bir kötülüğünü veya iyiliğini koymuyorum bunun üzerine. Tek başına gezen bir kadın için, hatta bir erkek için bile bazı durumlarda çok zor olabiliyor bu tarz yolculuklar. Şimdi Pushkar'a geldik. Mustaş Hostel'e girdik tekrar. Bugün bütçede kemer sıkma politikası uyguluyoruz ve şu şekilde çadırda kalacağız. Herkese selamlar. Şu anda Pushkar'dayım. Pushkar'ın çarşısında yürüyorum. İnanılmaz turistik bir şehir gibi duruyor.
Çok fazla araştırma yapmadım ama şu ana kadarki izlenimim öyle. 10 dakika oldu bu arada. Çağatay keşfimizi yaptı. Gittiğimiz her şehirde buna benzer bir yer. Yalnız kokonatlar 25 yaşında galiba. Kokonat benden büyük abi, baksana şuna. Ama buranın bug'ını bulduk. Şu an bir sebze ve meyve karışımı. Gittiğimiz her yerde bu tarz bir yer buluyoruz. Temiz olduğunu düşündüğümüz ve her sabah bu tarz böyle bir fruit mix yapıyoruz kendimize ki sağlığımızı her zaman koruyalım. Şu inekleri görüyorsunuz, yerde bir şeyler yiyorlar. Onlar şu adamın, şu tezgahların ürünleriydi. Bunlar geldi, dağıttı, yemeye başladı ve hiçbir şey diyemiyorlar. Hiçbir şey yapamadılar, hiçbir şey diyemiyorlar. Sadece gülüyorlar. Pushkar için gerçekten hippie kasabası diyebilirim. Çünkü birazdan sokaklarda göreceğiniz insanların giyimlerine, saçlarına ve davranışlarına baktığınızda ne demek istediğimi anlayacaksınız. Pushkar'ın ana caddelerinden birindeyiz. Burası inanılmaz turistik. O yüzden etrafta gördüğünüz gibi ufak dükkanlar var ve burada işte hippie vari kıyafetler falan satıyorlar. Birkaçının fiyatını sordum. Yani atıyorum işte burada da şimdi örnek göstereceğim. Örneği bulamadım. Yani şu altınıza giyilecek şeyler falan 300-250 civarı fiyatları. Tabi pazarlıksız fiyatı bu. Bunu yarı yarıya kadar düşürebiliyorsunuz. Hindistan'ın her yeri için geçerli bu. O yüzden 150-200 rupi gibi diyebiliriz. 150-200 rupi de işte 2 dolar, 2,5 dolara falan denk geliyor. Mesela şu tarz bir kıyafet burada 250 rupi. Farklı çeşitleri, farklı renkleri var. Baya güzel duruyor. Ama mesela biz Delhi'de aynılarını 100-150 rupiden bulmuştuk. Ya yine aslında çok ucuz. Buradaki fiyatı bile 3 dolara falan denk geliyor ama bu tarz dükkanlar çok fazla var bunlardan. O yüzden de zaten esnaf farkında pazarlık yapabiliyorsunuz. Bayağı renkli bir sokak burası. Ve burada ilgimi çeken bir şey daha oldu. Buradaki kadınlar yerel kıyafetleri giymeyi çok seviyor. Ve kameraya bakmayı da seviyorlar. Geleneksel kıyafetlerle dolaşan teyzeler var ve bunlar sürekli takı bakıyor. Seviyorlar bu hayatı. Çok güzel pançolar var. Ve bunların fiyatı 300 rupi. Yani işte 4 dolar gibi bir şeye tekabül ediyor. Soğuk olduğu zamanlarda buralarda çok işe yarayabilir. Fiyatlar çok iyi. Kumaş kaliteli. Ben büyük ihtimalle bir tane alacağım buradan. Looking for poncho. Like what's the prices? Poncho different prices starting 250, 300, 350, 400. Like these ones. 300 rupees. 300 rupees. If you buy 4 pieces, how much would it be? This depend on which one you want. For example, this one's. This one 350. You will choose that, then I will give good price. No? Okay. Can I also see inside? Biraz içeri bakacağım. Az önce gördüğünüz pançolar burada da 300 rupiydi. Fiyatlar bu şekilde. Ama güzel şeyler varmış ya burada. Şu mesela benim bayağı hoşuma gitti. How much is this one? 550. 550. Ben bunu denerim. Bu tarz şeyler de böyle kolsuz falan. 220 dedi. Pazarlıksız. Pazarlıkla beraber 150'ye falan alınır büyük ihtimalle. I was gonna ask you about this one. 600. How much? 600.
But is that your last price? Last price. Last. 600. If I buy 2 pieces? I give discount. Yeah? 550. Like 1,000. We will buy with my friend 2 pieces. Yeah? Can I try this? Yeah, why not? Are these ones? This 500. 5? Okay. Do you have a name for this shop? You remember From Royal Enfield? nearest Always Royal here. Enfield. Okay. See you later then. Thank you. Tam böyle buranın adamı işte. Aşağıda şal var. Sandalet. Saçlar rasta. Bunlardan çok var ya burada. Hadi valla. Şöyle bir durum var ilgimi çeken. İnsanlar mutlu. Sanırım ufak bir kasaba gibi bir yer olduğu için bu durum böyle. Genellikle dünyanın her yerinde böyle olur. Yani Delhi gibi metropole gittiğinizde durum bambaşka. İnsanlar agresifleşiyor ama burada gerçekten bir mutluluk söz konusu esnaf arasında. Göl kenarına doğru yürüyoruz. Bugün çünkü çok yorgunuz. Burası bana biraz Varanasi'yi andırdı. Tam burası ama. Onun dışında burası çok daha sakin bir yer. Varanasi ile pek alakası yok. Ve inanılmaz fazla sayıda turist var burada. Hi. Namaste. Welcome Pushkar. Welcome Pushkar. Thank you. Pushkar'da da 50'nin üzerinde gat var. Biliyorsunuz Varanasi videomda bahsetmiştim gatlardan. Tekrar bahsedeyim. Gat ne demek? Gat, Hinduizm literatüründe bir nehre inen merdivenler anlamına geliyor. Farklı literatürlerde farklı anlamlara gelebilir. Ancak Hindistan'da ve Hinduizm'de gat bir nehre inen merdivenler anlamına geliyor. Ve indiğinizde bu merdivenlerden nehrin kenarına varıyorsunuz. Nehrin kenarında ise Hindular yakınlarının ölü bedenlerini yakıyorlar. Ve bu yakım sonrasında ölü yakınlarının moksha'ya ulaştığına inanıyorlar. Bu şekilde. Ve tabi herkesin bütçesi el vermiyor yakınlarını yakmaya. Çünkü bunun için belli bir miktarda odun gerekiyor. Tahminimce 300 kilonun üzerinde odun gerekiyor ve herkesin bütçesi buna el vermiyor. Yakınını yakabilmek diye bir kavram bile var burada o yüzden. Çorapları tapınak çorabı yaptım. Gatlara ve tapınaklara bu çorapla gireceğim. Yanımda alacağım bu çorapları. Çünkü kuşlar, inekler, domuzlar, bilmem neler, yani görüyorsunuz zaten yerlerin halini. Burada Varanasi'nin gatlarındaki otantik hava yok. Yani o mistik hava burada yok diyebilirim. Çünkü gatların etrafını turistler çevirmiş durumda. Sanki böyle şey gibi bir hava aldım. Gatlar yapılmış ve bu gatlarda şu anda turistler takılıyor. Gatlardan birindeyim. Bu yiyecekleri buraya koyuyorlar ki ölü yakınlarının fiziksel olarak olmasa da ruhen doyduğuna inanıyorlar. O yüzden bu yiyecekler şu anda burada. Bu yakını tarafından koyulmuş durumda. Nepal and Ujjain. Same. Okay. Nepal and Ujjain same.
Bu iplerin çoğu yabancı. Ve bu şekilde çalgılar falan yapıyorlar akşam vakitleri. Bu insanların çoğu burada yaşıyor. Burası bir vejeteryan kasaba. Burada et bulmanız neredeyse %0 olasılık. Yani et yok. Et ve et ürünleri yok. O yüzden buraya vejeteryan kasaba diyorlar. Ama burada o kadar lezzetli vejeteryan ürünler var ki zaten eti aratmıyor ve sizi de vejeteryan olmaya itiyor. Özellikle şu iki kafe. Biri bu, diğeri ise de bu. Bu ikisi birbiriyle rekabet içinde. Hatta birine yönelirseniz diğeri "Halo, halo" diye bağırmaya başlıyor. Sizi çekmeye çalışıyor. Bayağı acıktık ve yemek yiyeceğiz. Burada falafel yapıyorlar. Bizi İsrailli sandılar. Neden bilmiyorum ama. Gerçi benim tipim biraz benziyor ama. Bayağı lezzetliymiş. Öneriliyor. Şurada hazırlıyor hatta bir tanesi. Humus falan koydu içine. Burada malzemeler. Yani temiz de bir yere benziyor. Zaten her şey önünüzde kızardığı için çok da bir sıkıntı olmuyor bu tarz yerlerde. Fiyatlara gelince şu 3 numara bizim favorimiz oldu. Avokado falafel with hummus, veg salad, french fries, mushroom. Ya o kadar çok şey var ki. 160 rupi. Yani ne oluyor? 2 dolar gibi bir şey. 2.10 dolar falan. Öyle bir şeye denk geliyor. O da şu anda 13-14 liraya falan tekabül ediyor. Çok iyi burası. Çok lezzetli ve çok ucuz diyemem ama çok lezzetli. 160 rupiye denk geliyor. Avokado falan her şey var bunun içinde. Ananas var. Başka ne var Çağatay? Ananas var, Nutella var. İyi sallıyor şu an. Yok öyle bir şey içinde. Başka Ondan ne var? sonra karides var. Balık yağı. Balık yağı var. Reçel var. 10 numara. Ananas kuyruğu bile var. Namaste. What is this? What is it? Sweet pancake. How much is that? One piece 25. 25 rupees. Okay. Thank you. Burada yine Hindistan'ın her köşesinde, her köşe başında olduğu gibi sütlü çay. Milk tea, right? Milk chai. Yes. Okay. How much is it? 10 rupees, 20 rupees. 10 rupee. 10 rupee diyor. Yani 10 rupee. 10 big is small. Thank you. 10 rupee. Yani işte 1 lira gibi bir şey. Ama iyi koktu. İçebilirim belki bir tane. Samosalar. How much is samosa? How much? 20 rupees. 20 rupees. 20 rupiymiş. Çağatay'ın midesi bozuk. Bunlardan alıp Çağatay'a götüreyim mi? Hemen midesi düzelir bence. What is this? Sweet chapati. Sweet chapati. How much is that? How much one piece? 20 rupees. 20 rupees. 20 rupiymiş. How many piece? Not now, maybe later. I will say. Thank you. Şöyle bir ilginç bilgi vereceğim. Kuşar kasabasında turistler bakımından inanılmaz bir yoğun nüfus var. Yani turistler bu kasabaya akın etmiş durumda. Burada çok yoğun bir İsrail nüfusu var. Bunun nedenlerinden ilki İsrailliler tarafından bu kasabanın çok trend olması. Jenerasyondan jenerasyona gelen bir şey. Biliyorsunuz zorunlu askerlik görevi var İsrail'de. Ve erkekler için 3 yıl olan zorunlu askerlik görevi kadınlar için de en az 2 yıl oluyor. Ve zorunlu askerliği bitirir bitirmez bu insanlar, bu gençler bir rahatlamak istiyor. Bu rahatlığı da Hindistan'da buluyorlar. Çünkü biliyorsunuz Hindistan kültür olarak da yani gelenekler olarak da onlara hem ilgi çekici geliyor hem de rahat geliyor. Aynı zamanda da aşırı ucuz bir ülke. Özellikle keşfederseniz bazı kasabaları, Pushkar gibi kasabaları keşfederseniz çok ucuz olduğunu görüyorsunuz. Yani burada gelip günlük 15-20 dolara
çok rahat bir 6 ay geçiriyorlar. Ve bu 6 ayın sonunda yenilenmiş olarak ülkelerine geri dönüyorlar. Bu kendini yenileme durumunu bu gençlerin aileleri de destekliyor. Özellikle Pushkar, Himachal bölgesi ve Goa'da. Bu üç bölge İsraillilerin akın akın geldiği bölgeler arasında. Ancak Pushkar'ın şöyle de bir özelliği var. Burada bir çabat var. Çabat nedir? İsraillilerin gidip işte burada ibadet etmelerini sağlayan yer. Yani bir sinagog gibi düşünebilirsiniz. O yüzden burada ibadetlerini de gerçekleştirebiliyor dinine bağlı olan İsrailli gençler. Etrafta gördüğünüz ufak dükkanlarda, tabelalarda Hindi, İngilizce ve İbranice görebilirsiniz. Çok sıradan bir dükkanın önündeyiz ama görüyorsunuz astıkları yazıda aynı zamanda İbranice var. Dediğim gibi bir başka İbranice yazı. Genellikle dükkan sahipleri ve esnaf İngilizcenin yanında, bu arada İngilizce değil, İngilizcenin yanında İbranice de konuşuyor. Yani İbranice konuşuyor derken takır takır konuşmuyor. Yani işte shalom, işte affedersiniz, teşekkür ederim falan gibi ufak kelimeleri biliyorlar. Ve bu sayede de işlerini kolaylaştırıyorlar. Çünkü buradaki turistlerin bence %80'i İsrailli. Hatta bazı otellerde şekel, yani İsrail'in para birimi olan şekeri de kabul ettiklerini duydum. Çünkü bu insanlar direkt şekerle buraya da geliyorlar. Dreamcatcher dükkanı. Çok güzeller ya. Çok severim. Keşke yerleşik yaşıyor olsaydım diyemeyeceğim ama yerleşik yaşıyor olsaydım evi bunlarla donatırdım muhtemelen. Yani eğer bir gün eve çıkıp yerleşik hayata geçersem buraya sırf bunlardan almak için gelebilirim. İşte yerleşik yaşama geçersem uğramak istediğim ikinci noktalardan biri de burası. Yani çok güzel şeyler var. İnanılmaz ucuz. Donat yani. Evi donat ya. Ama yoldayım. Darısı sizin başınıza. Bunlar da çok iyi ya. Yerleşik hayata geçsem uğrayacağım 3. nokta oldu. Burayı da belirledim. Hello again. How much are the paintings? This one 200. This one 200. Big 400. 400. How much is this one? 500. 500. If I buy 2 pieces, can you make it 800? 800 2 pieces. Yeah, I guess I will buy this one and that one. 900. 900. Good price, my shop. Okay, I will come back then. Okay. Thank you. Take now. Not now. I don't have money. I need to exchange first. Bir başka yaygın dükkan çeşidi ise bu tarz bıçakçılar, kılıççılar. Her yerde var bunlardan. Namaste. Why is there a lot of sword shop like this here? No sir. Huh? No sir. No? No sir. No sir? Yes. Don't come in. No sir. Varanasi'deki gibi burada da sokakta berberler var. Bu şekilde üstüne çatısını şeyini kurmuş. Berber. Ne kadar olduğunu bilmiyorum. Soracağım. Namaste. Namaste. How much is haircut? Haircut 200. Sorry? 200. Okay. 200'müş burada saç kesimi. 200 rupi yani ne oluyor? Hesaplayamadım. 3 dolar. 3 dolar da işte aşağı yukarı 20 lira falan oluyor. Çok da ucuz değilmiş aslında Türkiye fiyatlarına göre ya. Normalden biraz aşağı. Söylemeden edemeyeceğim. Biliyorsunuz şu ana kadar gezdiğim her şehirde Hindistan içinde sıkıntılı kelimesini ve kaotik kelimelerini çok kullandım. Ama bu şehirde bu kelimelerden pek bahsetmedim ve bahsetmeyeceğimi de düşünüyorum. Çünkü bu şehirde huzur var. Huzur var, barış var, rahatlık var. O yüzden bu şehirde ben kaos ortamını hiç görmedim.
Hello. Otele geri dönüyorum. Ve şimdi çantalarımızı toplayacağız. Bir şeyler atıştırıp yola çıkacağız. Pushkar'dan sonraki durağımızsa Jodhpur. Sürekli Jaipur'la ve Udaipur'la karıştırıyorum, neden bilmiyorum. Şimdi Jodhpur'a doğru gideceğiz. Çantalarımızı toparlayacağız. Muhtemelen otobüsle geçmek zorundayız. Çünkü direkt otobüs yok. Sadece her gün sabah 6'da varmış. Biz de sabah 6'da yani uğraşmayalım dedik. O yüzden akşama kaldı işimiz her zamanki gibi. Bakalım nasıl bir yolculuk olacak bu seferki. Pushkar şehrinden Ajmer'e gidiyoruz. Otobüsle, halk otobüsüyle. Otobüs tıka basa. Jodhpur'a doğru gidiyoruz. Pushkar'dan çıktık. Daha Ajmer'e ulaşmaya çalışıyoruz. Ajmer'den otobüse binip Jodhpur'a gideceğiz.